Merhabalar, Ceyko'ya hoş geldiniz. Bu hafta güzel bir ağaç yapacağız. Uzun dalları olan, bakın şöyle uzun ve sarkan, böyle aşağıya doğru şöyle sarkacak bir ağaç yapacağız. Bunun için ne kullanıyoruz? 3 milim boncuklarım var. Ben böyle bir karışım yaptım. Siz daha farklı bir şey yapabilirsiniz. Pembe tonlarında, yeşil ve beyaz da var içinde. Böyle bir karışım hazırladım. Yaklaşık 500 gram kadar da boncuk gidecek. Onun dışında her zaman 0,40 kullanırım ama bu böyle aşağıya doğru sarkmasını, akıcı olmasını istediğim için 0,30 milim bakır tel kullanacağım. 3 milim boncuklarımı da buna geçireceğim. Bu arada 5 milim kablolarımız var. 5 milim kablo, içinde 5 milim çapında bakır telimiz var. Dışı PVC kaplı NAA elektrik kablosu olarak geçiyor. Bunu elektrikçilerden, Koçtaş'ta, Bauhaus'ta falan da var, bulabilirsiniz. 3 tane 35 santim, 3 tane 30 santim ve 3 tane de 25 santimlik kabloya ihtiyacınız olacak. Yine burada çiçek bandımız var ve flasterimiz var. Flaster bant olarak satılıyor bunlar. Eczanelerden alıyoruz. Ağaçlarda özellikle çok kullanıyorum. Takip edenler bilir. Ne yapıyoruz? Bu yaprakçıklardan yapacağız. Böyle dal bunlar, böyle aşağıya doğru sarkan. Şöyle de şekil vereceğiz bunlara. Bunlardan yapacağız. Yaklaşık 15 santim, 12 santim kadar uzunluğu var. Bir ölçelim bakalım. Evet, 11 santim gibi uzunlukta olacak ve bu ağacımızdan sarkacak bunlar. Ve tabi bunlardan bir sürü yapmak zorundasınız. Şimdi sayıları vereceğim az sonra. Şimdi ilk önce şu dalımızı yapalım. Bunu biraz mıncıkladık. Tam olarak gözükmüyor ama buradan daha rahat gözükür. Şimdi 12 santimlik bir dal olduğu için bir 15 santim kadar başta bir boşluk vermemiz gerekiyor. Şöyle burayı işaretledik. İlk boncukları sayarak yapacağım. Ama 1 santim kadar, hani onu da bilmiş olun. 6 tane boncuğa denk geliyor yaklaşık. Bunu kıvırıyoruz. 1,5 santim kadar. Yine 6 tane boncuk alıyoruz. Yarım santim ötesine hemen parmağımızı koyuyoruz. İşaretliyoruz orayı. Ve çevirerek hizaya getiriyoruz. Şimdi teli öbür tarafa alıyoruz ama aynı yerdeyiz. Yine 6 boncuk. Yine kıvırdık. Şu yan dallardan 5 tane yapacağız. Yarım santim kadar aşağı iniyorum. Çok değil. 6 boncuğumu alıyorum ve kıvırıyorum. Telimi diğer tarafa alıyorum. Burada tel dolaştı. Hemen geliyorum. Yine yarım santim ötesini işaretliyorum.
2, 4, 5, 6 tane boncuğumu yine alıyorum. Eğer küçükse boncuklarınız 7 tane de alabilirsiniz. Çünkü bunlar düzenli ölçülerde değiller. Hepsi standart değil. Çin cam boncukları bunlar. 6-7 tane. Mükemmel olması gerekmiyor zaten. Doğada da hiçbir şey mükemmel değil. Zaten gördüğünüz gibi boncuklarım da tamamen tesadüfi bir şekilde yan yana gelmişler. Üç oldu karşılıklı damlarım. Yarım santim aşağı iniyorum. Dördüncü sıra ve son yapacağız. Ve sonuncu 6 boncuklu yaprağımızı yaptık. Bunları hep aralarına yarım santim bırakarak aşağıya doğru indik. Bu sefer artık daha büyük dallar yapacağız. Onun için 1 santim kadar aşağıya ineceğim. Çünkü dallarımı, yapraklarımı büyüteceğim artık. Ve 2 santim boncuk ölçeceğim. Bundan sonrasında 2 santim olarak yaprakları yapacağım. Böyle devam edeceğim. Toplamda 7 sıra 2 santimlik boncuklarım olacak. Ve baştaki 5 tane ile de 12 sıra. Bir santim yine aşağıya indim. Yine çeviriyorum. Böyle 7 tane olacak şekilde devam ediyorum. Ve 7. yaprağımızda yapıyorum artık son sıram. Toplam dediğim gibi 12 sıra yaprak yaptım. Boyu da 11-12 santim oluyor dalımızın. Evet, sonuncu yaprak. Evet, buradan da kesiyorum. Kamerayı biraz yukarı alacağım. Artık cetvelle işimiz bitti. Bunun gibi 3 tane yapıyoruz. Genelde ağaçlarda biliyorsunuz üçlü gruplar yapıyorum ben. Evet, bakın böyle aşağıya doğru sarkacak bu. Şimdi dediğim gibi 3 tane 35 santimlik, 3 tane 30 santimlik ve 3 tane de 25 santimlik telim var. Şimdi
hepsini aynı şekilde hazırlayacağım. Ama birleştirmesi daha farklı yapacağım. Çiçek bandımızı alıyoruz. Hafifçe çekiyoruz ki yapışkanlık kısmı aktive olsun. Başa kadar geliyorum. Şimdi yaprağımı, bakın aşağı doğru akıyor yaprak. İlk yaprak dal grubumu buraya ve hemen arkasına bir üçüncüyü hemen arkasına sık sık ekliyorum dalları. Çünkü hepsi bir aradayken daha güzel dökümlü duracak. Akıyormuş gibi gözükecek. Dördüncüyü ekliyorum. Bakın böyle aşağı doğru sarkıyorlar. Beşinciyi de ekleyelim. Şimdi soracaksınız, kablo 1,5 milimlik olmaz mı? İlla 5 mi olacak? 5 milimlik evet bazen zor bulunuyor. Ama bu bayağı ağır bir ağaç olacağı için taşımaz. Ya da taşıyacağı kadar boncuklu dallardan eklersiniz. Aynı bina inşa eder gibi düşünmek lazım. Statik çok önemli oluyor bu işte. Tel taşımadı mı kıvrılıyor. Ağacınız da yamuk oluyor. Hatta şekilsiz oluyor zaman içinde. 6 tane ekledim. Ve teller kapanana kadar bandımı devam ettirdim. Bakın şöyle aşağı doğru sarkıyorlar. Bunların bir kısmı sağa, bir kısmı sola doğru sarkacak. Ama bunları yapmıyoruz. Çünkü ağaç birleştirdikten sonra alçılama, boyama, vernikleme işlemleri var. Onun için ağacı açmayacağım. Diğer 8 tane kaldı geriye. 8 tane dal içinde aynı işlemleri yapıyoruz. Sonra bana soruyorsunuz, bundan kaç tane yaptın? 9 tane dalım var. Ve burada 18 tane var. Yani bir 180'den 2 çıkarırsak 178 tane bundan yapmanız gerekecek. Şimdi ben diğer dalları da hazırlayayım. Sonra nasıl birleştiriyoruz beraber yapalım. Ben bütün artık dallarımı yaptım. Ama bu arada da korkunç bir şey yaşandı tabii. Telim bitti. Telim bitti. Bakın bitti. Öyle olunca dal sayısını azaltmak zorunda kaldım. Ve en son halini sizinle böyle paylaşayım. 2 tane 40 santimlik, 2 tane 30 santimlik ve 2 tane de 25 santimlik kablo kullanacağım. Onun için montaj aşamasını tamamen baştan yapacağız. Öyle diyeyim. Yine bir tane 40 santimlik çubuğumu alıyorum. Artık şöyle çıkan yaprakları bu dalların üzerine paylaştıracağım.
Daha böyle akımlı, daha yoğun bir ağaç istemiştim ama telin aynısından bulamadım. Yani şu uygun değil onun için, bu ton. Bu daha açık yeşil bir ton. Artık bu şekilde olacak, yapacak bir şey kalmadı. Evet, kablomu ucunu kapattım bantımla. Daha önce 6 tane monte etmiştim her kabloya ama bu sefer 4 olarak azaltmak durumunda kaldım. Onun için bu kısmı baştan çekiyorum. İkinci dalımı da ekledim. Böyle hemen yarım santim kadar, belki yarım santimden bile az, hemen aşağıdan ekliyorum dalları. İlk yaptığımda sökmek zorunda kaldım. Şuraya bir tane daha ekliyorum. Dördüncüyü. Ve artık teller kapanana kadar bantla kapatıyorum. Genelde kullandığım kablo sayısını 3, 6, 9 gibi ayarlıyorum. Böylece daha da yuvarlak, ağaç gövdesine benzeyen bir forma geliyor. Bakın böyle oldu. Bir tık daha az dalları oldu. Diğer 40'lığa 40 santimlik kabloya da aynı şekilde montajımı yapıyorum. En başa bir tane. Biraz aşağı inip sonra tekrar yukarı çıkıyorum kaymasın diye. Evet. Buraya ikinciyi ekliyorum. Dört taneli de fena olmadı. Çok öyle seyrek de olmadı dokusu. Dal dokusu. Sonuncuyu da şu araya ekleyeceğim. İlk yaptığım dalı da sökmek zorunda kaldım o yüzden. Ve dördüncüyü de ekledikten sonra teller kapanana kadar bunu da hafifçe 1 santim kadar, diğerinin ya da 2 santim kadar aşağıdan ikisini de birleştiriyorum. Diğer dalları da böyle ikili hale getireceğim. Ondan sonra hepsini birleştireceğiz.
Bunları da hafif böyle kıvrımlı kullanacağım. Ama şu anda ellemiyorum. Aşağıya doğru eğilmesi için şöyle hafif kıvrım yapacağım. Ama en son aşamaya kadar bunu böyle tutmaya devam ediyorum. Diğer bu 30'luk 2 tane kabloya da 4'er tane ekleyeceğim. Ama şurada bir şey var, onu da söyleyeyim. Bu 25'liklere böyle daha kısa dallar hazırladım. Telim azaldığı için böyle yaptım. Ama siz yine diğer büyük dallarla da yapabilirsiniz. Böyle küçük kısa da kullanabilirsiniz. En aşağıda olacak dal olduğu için bu. Bunları ekledim. Şimdi buraya bunun nasıl yapıldığını videosuna ekliyorum. Şimdi bunları yapacağız ve 3 tanesini birleştireceğiz. Şimdi bir tanesini beraber yapalım. Yaklaşık uzunluğu bunun 10 santim gibi olacak. Telimizi açalım. Yaklaşık 15 santim gibi bir tel boşluk bırakıyoruz ve burayı işaretliyoruz parmağımızla. Burada ölçerek kullanmadım. 6 ya da 7 boncuk. Biraz da boncukların kalınlığına bağlı. Eşit boyutlarda değiller biliyorsunuz bunlar. 6-7 boncuğu sıkıştırıp yaklaşık 1,5 santim kadar kıvırıyorum. Telimi açtım. Burada yarım santim kadar yine parmağımı işaretliyorum. Yine 6-7 boncuk yapayım bu sefer. 7 boncuğu sıkıştırıp diğer tele kadar getiriyorum. Telimi öbür tarafa alıyorum. Yine aynı işlemi burada da yapıyorum. Aslında kolay. Zaten biliyorsunuz ağaçlar kolay oluyor yapması. Ama çok yapmak gerekiyor. Bir araya geldiklerinde çok hoş bir görüntü oluyor. Evet. Şu hale geldi. Şimdi yarım santim kadar aşağı iniyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. Yarım santimde parmağımı işaretliyorum. 6 boncuk alıyorum. Ters getiriyorum bakın. Çaprazlama ve burada boncukları sıkıyorum. Eğer burada sıkmazsanız boncukları güzel. Sonra telin içinde kayma yapıyorlar, oynuyorlar. İyi bir görüntü olmuyor. Telimi öbür tarafa alıyorum. Ve yine kıvırıyorum. Böylece ikinci sırayı bitirdim. Bunun gibi 10 tane yapıyorum bakın. 4, 6, 8, 10 tane hızlıca yapıyorum şimdi. Bunu ben 10 tane yapayım, sonra tekrar görüşelim. 9. sırayı da tamamladık. Onu da beraber yapalım. Bu da 10. sıramız.
Ve 10. sıramızda tamamladık. 10. sıramızı tamamlarken kedim Sushi geldi. Ortalığı dağıttı ve gitti. Evet, 10. sırayı da tamamladık. Bir miktar araya kıvırma yaptık. Elimizde 3 tane bundan var ve bunları birleştiriyoruz. Ve bu 25'lik olan kablolarımızı da daha kısa olan dallarımızı ekliyoruz. Bu 25'liklere ben 3'er tane yapabildim. Telim bu kadar çıkardı. Ama daha dolgun isterseniz daha fazla yapabilirsiniz. Ben buraya 3'er tane dal ekleyeceğim her kabloya. İkinci ve bu da üçüncü. Sonra da telleri kapatana kadar bantla devam ediyoruz. En küçük dalımız da bu şekilde oldu. Şimdi dallarımız hazır. 40 santimlik 2 tane, 30 santimlik 2 tane ve 25 santimlik 2 tane. Buraya takıldı. Şimdi 40 santimliği ortaya alacağız. Şöyle akma payını da hesap ederek, evet, bir 10 santim kadar aşağıdan monte etmemiz gerekiyor. Plaster bandımızı alıyoruz. Evet, şimdi biraz daha aşağı inelim. Çok zor açılıyor bu flaster band. Siz de çalışırken göreceksiniz. Tekrar bir ölçelim. İstediğimiz kıvama gelmiş mi? Evet, son dalımızı da diğer tarafa ekleyeceğim. Şu şekilde. Bunu artık buradan keseceğim. Bu aşağıda kalan kısımda köklerini, yani alçının içinde kalsın diye, hem ağacı daha sıkı tutsun diye bunları da bu şekilde kıvırdıktan sonra şöyle bir toprak kaba alçılayacağım ben bunları. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Perlitli sıvı alçısı kullanıyorum. Daha önce de defalarca söyledim. Diğer alçılar çatlatma yapıyormuş. Ben ilk baştan beri böyle başladım. Bilerek olmadı ama böyle de devam ettim. Hiç çatlama olmadan kururken rahat rahat hem gövde kısmını hem taban kısmını rahat rahat alçılayabiliyoruz. Peki alçılayalım. Ondan sonra tekrar görüşelim.
Evet, ağacımızı alçıladım ben. Bakın şu şekilde gözüküyor. Şöyle bir hafif kıvrım vereceğim ağacıma bu tarafa doğru ve diğer tarafa doğru. Bu size kalmış. Bu ben şöyle iki tarafa doğru sarksın. Burada karışmışlar. Bu da ters tarafa doğru sarksın. Bakın şöyle yaptım. Yandan göstereceğim şimdi. Bu şekilde. Ağaç kendini taşıyor zaten. Ekstra bir kalınlaştırma yapmak istemiyorum gövdede. Biliyorsunuz ben normalde, takip ediyorsanız, gövdeyi sargı beziyle kalınlaştırıyorum. Ama bu sefer de kalınlaşsın istemiyorum. Böyle ince kalsın istiyorum. Onun için ne hazırladım? Şöyle alçıyla suyu kademeli karıştırarak böyle yoğun kıvamlı bir alçı hazırladım. Bunu da ben şimdi yatayda çekiyorum ama siz dikeyde yapın. Bu bantların olduğu yerlere spatula ile, elimdeki de makyaj spatulası. Daha önce fırça kullanıyordum ama inanılmaz bozuluyor fırçalar hemen. Bu spatula silikon bir spatula. Hem rahat çalışıyorsunuz küçük olduğu için hem de bozulmuyor. Bu yani dikkat edin şeylere, boncuklara değmesin diyeceğim. Gerçi çıkıyor üstünden ama zamanınızı alır sadece. Bu şekilde alçıyı yayıyorum ve bantları kapatıyorum alçıyla. Bu hem bir doğal ağaç görüntüsü veriyor. Böyle pütürlü bir yüzey veriyor. Elde ediyorsunuz. Hem ağacın gövdesini sağlamlaştırıyor. Cam boncuklar ağır olduğu için taşıması gerekiyor biliyorsunuz gövdenin. Statik çok önemli yani. Bu şekilde her yeri alçıyla kapatıyorum. Çok hızlı kuruyor perlitli alçı. Kıvamlanıyor yani. Onun için hızlı hızlı yapmak gerekiyor. Diğer tarafını da çevirelim. Hafifçe. Şöyle hafif yatırıyorum ki rahat görebilin. Buraları da yine alçıyla kapatıyorum. Boncuklara değdirmemeye çalışın. Rahat çalışamıyorsanız boncuklu kısmı streç filmle kapatıp böyle de çalışabilirsiniz. Benimki biraz alışkanlıkla ilgili. Ama onun da videosunu çekmiştim hatırlarsanız. Bu şekilde her yeri kapatıyoruz ve 12 saat kadar bırakacağız, kuruyacak. Arkasından akrilik boyayla, su bazlı akrilik, bu ahşap boyamada kullandığınız, eğer yaptıysanız varsa boyalarınız,
Yani kahverengiye de boyayabilirsiniz. Ağaç sizin ağacınız. Mor bile yapabilirsiniz. Sıkıntı yok onda. Sizin yaratıcılığınıza kalmış. Evet, böyle az kaldı, artık bitiyor. Her yerini alçıyla kapatıyorsunuz. Ve kurumaya bırakacağız. Ben birkaç kere daha döndürüp bakayım ağacıma. Bantlar gözükmesin. Ağaçta böyle ağaç gövdesi şeklinde olsun istiyorum. Alçım da hemen kurumaya başladı. Evet, artık bunu kurumaya bırakıyorum. Ağacımız artık kurudu. Artık ağacımızın gövdesini ve toprak kısmını boyayacağız. Böyle akrilik, su bazlı akrilik boyalar kullanıyorum. Bu çikolata kahvesi bir tık koyu oluyor. Onun için biraz da içine inci beyazı katacağım boyamızın. Şöyle. Dediğim gibi birazcık inci beyazı katıyorum. Hafif açılsın rengi istiyorum. Fırçamı suya batırıyorum biraz. Nemlensin. Bunu da karıştırıyorum. Bir ton daha açılsın istedim. Çünkü çok koyu kahve çikolata, bitter çikolata kahvesiymiş. Sanki az oldu. Biraz daha ekleyeyim. Evet. Evet, boyamız bu şekilde hazır. Önce boyayacağız. Bir yarım saat sonra da bakın bunu kullanacağım. Su bazlı vernik. Mat olarak kullanacağım ben. Siz dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani boya yapacağım. Yarım saat sonra da başka bir kaba bu verniği döküp üstünü vernikleyeceğim. Şimdi başlayalım boyamaya. Ağacımız bu şekilde kurudu. Şimdi hazırladığımız boyayla bu beyaz kısımlarını, hiç beyazlık kalmayacak şekilde boyuyoruz. Böyle hiç beyazlık kalmayacak. Çevire çevire boyayacağız. Boya da gayet keyifli yapması. Bir dönem ahşap boyama kursuna gitmiştim. O dünyaları boyadım. Çok keyifli, eğlenceli bir hobi boyama yapmakta. Şimdi çevireceğim tekrar ağacıma. Yine beyaz kısımları
boyuyorum. Bu büyük ağaçları birkaç kere evirin çevirin, illa bir yerlerde kalıyor. Tam boya doldurmamış olabiliyor. Hani bitti diye hemen bırakmayın, birkaç kere çevirin elinizde ağacı. Evet, neredeyse bitirmek üzereyiz. Daha sonra da bu toprak kısmını boyayacağız. O kameraya takıldık. Evet. Dediğim gibi ağacı birkaç kere evirin çevirin. Bazen alçı emiyor ve bir beyazlık yaratıyor. Toprak kısmında kahverengiyle boyuyoruz. Sağa sola süründüyse ıslak bezle, ıslak mendille silebilirsiniz akrilik boyaları. Fazla gecikmeden. Evet. Sağda solda yine bir kontrol yapın. Döndürün. Evet, bu şekilde boyamızı tamamladık. Bu bir yarım saat kadar kuruyacak. Yarım saat sonra dediğim gibi verniği döküp aynı bu boyayı sürdüğümüz gibi her yerini vernikliyoruz. Dip kısmına ise yapıştırıcıyla boncuklar, işte midyeler, küçük taşlarla süsleyebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Hatta küçük biblolar bile koyabilirsiniz bu büyük ağaçların altına. Efendim, videomuzun sonuna geldik. Daha fazlasını artık çekmiyorum verniklemeyi. Onu artık aynı boyama yaptığımız gibi yapabilirsiniz siz de diye düşünüyorum. Peki, başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. İyi günler dilerim.